Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro, tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, biliyorsunuz sezon 1 bitti ve sezon 1'imiz bittikten sonra bazı komutanlar gelecek. Ve burada Belevo gelecek. Arkadaşlar, Belevo bir okçu komutanı, sırf kemik okçu ve iki çeşitli bir komutan değildir. Tek okçu, saldırı, çifte saldırı. İnanılmaz bir komutan. Bu inanılmaz komutan olduğunu nereden görebiliyoruz arkadaşlar? Ya hatta bir şey olsa kapalı komutanlarımızdan bahsedersek, ya kahramanlarımızdan bahsedersek güce göre biraz sinirleniyor ya. Burada yani duruyor ve burada 4. sırada, yani burada tabii ki Büyük Ahsoka, Atilla var ve burada da Kral Arthur var. Burada bu komutanı gördükçe gerçekten inanılmaz bir gurur vericidir arkadaşlar. Okçu'da tabii ki sezon 1'de Mulan'ımız var arkadaşlar. İnanılmaz bir komutan olduğunu herkes biliyor ve aşikardır. Burada bugün tam Belove, yani Belove artık ne kadar iyi bir komutan olduğunu hep beraber göreceğiz. Burada saldırı, çifte saldırı ve tamamen okçudur arkadaşlar. Burada orada uzmanlık alanı da savaşçıdır tabii ki. Burada 5 yıldızımız var. Fix Meno arkadaşlar ve burada becerileri var. Becerileri okuyoruz. Bir bakalım bu beceriler ne olacak. Ana beceri ya öfke bedeli 300 arkadaşlar. Yaklaşan fırtına. Yaklaşan fırtına isminden ya adından gibi gerçekten bir fırtına, bir komutan diye düşünüyorum ben. Kumandanın becerisi hedef kudret hasarı verecek. Hasar oranı 59.60, yani birinci seviyede 59.60 hasar oranı var ve 92'ye kadar yükseliyor arkadaşlar kudret bonusu. Bu inanılmaz yüksek bir rakamdır. Birliğin kudret hasarını 6 saniyeliğine 10.43 16.10'a artırır. Savaş girdiğinde 100 öfke ile verir. Bu komutanın öfke bedeli 300. Savaşa girdiğinde yani birisine tuttu mu 200 öfkeyle başlayacak yani. Çünkü 100 öfkesi vardır kendisi. Bu beceri gerçekten inanılmazdır. İkinci beceriye gidersek arkadaşlar, becerilerden bahsederken etkinleştirme ihtimali %100. İkinci becerisi ya imza becerisi, etkinleştirme ihtimali %100. İmza becerisi 3 saniyeliğine 19.37 birinci seviyede ya 20.54'te çift saldırı haline girme ihtimalini bulunur. Yani %100 çift saldırı ihtimaline gelebiliyor arkadaşlar. Ve burada başlatılan her 6 normal saldırı için 9 saniyeliğine kahraman kudretini 17.88'e artırır ve zırhını 10.43 arttırıyor. Arkadaşlar, çift saldırı haline geliyor. 9 saniyede kahramanın kudretini ve zırhını da yükseliyor. İkinci beceri imza becerisi gerçekten inanılmazdır arkadaşlar. Yani şimdi böyle bir şey düşünüyorum. Bunu mesela Mulan'la beraber kullanırsam ve Atilla ile beraber kullanırsam ne biçim bir hale gelecek? Anladınız mı? Bu önemli. Önemli olan bu arkadaşlar. Buradan da tabii ki 3. becerisi aktif, yani burada 3. becerisinden bahsederiz arkadaşlar. Daha fazla gideriz. Burada merhamet var. Bu komutanı nasıl kullanıyoruz? Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Özelliklere geçeriz. Burada bu komutanı böyle üstüne tıklanırsınız. Burada önerilir becerileri size söylüyor. Yani kanal ödeme ve kara bayrak. Burada kanla ödeme. Burada ne yapıyor? Düşman birlikleri etkinleştirme ihtimali %25. Normal saldırıdan sonra düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı 74.74 bonusu ve birliğin birimlerini yenileniyor. Yenileniyor canı 24.24 kudret bonusu olacak. Arkadaş, bu komutan can veriyor. Çift saldırı haline getiriyor. Kudret bonusu veriyor. Zırh veriyor. Bu beceride inanılmaz bir şekilde kanla öde. Ve ikinci becerisinden bahsediyor. Ya dördüncü becerisi de kara bayraktan, bakalım ne diyecek. Çünkü başka iki tane daha bayrak var. Bu iki tane daha beceri var. Bunları da okuyacağız. Burada etkinleştirme ihtimali kara bayraktan %35. Normal bir saldırı başlattıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini 22.22 artırır ve en yüksek zırha sahip düşman kahramanın zırhını 6 saniyeliğine %20 azaltıyor. Abo. Diyor ki normal bir saldırı başladıktan sonra en yüksek kudret sahibi kahramanın, ya en yüksek kudret tamam, en fazla kudrete kim vuruyorsa %22.22 artırıyor ve en yüksek düşmanda en yüksek zırha, yani savunmaya sahip olan, bir zırha sahip olan bir düşmanın da %6 saniyeliğine %20 ya %20 6 saniyeliğine %20'sini azaltıyor. Abi bu ne biçim bir şey ya?
Gerçekten inanılmaz bu iki becerisi. Yani burada kanla ödeme ve kanla bayrak gerçekten iyi bir iş yapar. Peki geçelim bakalım bu komutanın başka neler var. Biz iki becerisini kullandık. Buradan merhameti biliyoruz zaten. Merhamet de güzel. Burada bu ikisini diyor ki kullan. Zayıf nokta saldırısı ve merhameti de Atilla ile beraber kullanırız arkadaşlar. İnanılmaz bir üçlü olacak. Peki bu komutanları nelerle ya kiminle kullanıyoruz arkadaşlar? Burada söylüyoruz. Okçudur zaten kendisi. Birincil olarak kullanıyoruz. Yani Muğlan ikincil komutan ve hatta üçüncül komutan olarak artık kullanabiliriz. Balove'ye gelirse. Balove, Atilla ya Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'i söyledik tabii ki arkadaşlar. Burada vazgeçilmeyen bir komutan var ortada, Atilla'dır. Atilla hem süvariler hem okçular için gerçekten vazgeçilmez bir komutandır. Ve burada Belove'yi eğer ki sizin Mehmet'iniz de yoksa yani Muğlan'la beraber Belove tam Attila ve Muğlan gerçekten çok çok iyi iş yapar. Tabii ki burada abi Muğlan'ım yok. Josephine kullanabiliyorum. Tabii ki Josephine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Josephine'in yoksa pardon Muğlan'ınız yoksa veya hatta Mehmet'iniz yoksa yani bu şekilde bu kendisi de can veriyor. Daha fazla bir can yani daha fazla açık alanda kullanabiliyoruz ya daha fazla açık alanda kalabiliyoruz. Bu sebeple yani eğer ki birisi bu komutanları yapmadıysa burada direkt Belove, Attila ve Josephine de kullanabiliyor. Ama önerilen komutanlar burada Belove, Attila ve Mehmet'tir. Mehmet'i zaten biliyorsunuz. Bunun videosu da tabii ki var ve videosunu gösteriyorum. Ama burada tek bir şey var arkadaşlar. Yani şimdi biz tank bir okçu istiyorsak kesinlikle yani tank bir okçu istiyorsunuz. Burada Belove, Attila ve Josephine olabilir. Yani kendisi hem yüksek hasar vuruyor Belove. Sonra da savunmayı da kırıyor düşmanda. Size de en yüksek olan hasarı vuran ya kudreti vuran kıtayla yani neredeyse artık Atilla olacak şekilde Atilla'ya da bir şekilde veriyor. Ve burada bu üç komutan yani sürekli can yenilersek burada Atilla hep sürekli yüksekte olacak ve ne kadar yüksekte olursa Atilla yani canı ne kadar yüksekte olursa ya ne kadar yüksek vurursa o kadar da daha fazla bir kudret bonusu kazandırıyor Belova bu komutanla beraber ve olacak. Tabii ki burada seçeneklerimiz var. Yani Atilla'ya sahip olmayan bir arkadaşta artık bir şey yok. Yani burada direkt Rani Duragavati yapacaklar. Tabii ki Rani Duragavati de burada hedef kudret hasarı verir. Hasar oranı 149 kudret bonusu ve birliğin normal saldırı hasarını 6 saniyenin %10-16 artırıyor. Buradan da tabii ki imza becerisi bir sonraki kahraman 5.96 ihtimalle 3 saniyede çift saldırı haline girer. Yani burada bu iki komutan Atilla ile beraber çift saldırı haline getirmesi biraz daha böyle olacak. Ama Atilla'nın herkeste bence var olması biraz şey olacak. Vardır yani. Kimse Atilla'yı kaçırmıyor. Özellikle birinci yıldızı 5 yaparak güzel bir işler çıkartacak. Belove'ye tekrardan geri dönelim arkadaşlar. Belove'nin yıldızları bakalım. Belove'nin yıldızları Kara Gelgit Belove'nin gücünün fazladan 60 artırıyor. Bu birinci beceri yeterli mi? Yeterli. Gerçekten inanılmaz. Yani 60 tamamen Belove'nin gücünün fazladan 160 arttırıyor arkadaşlar. İkinci becerisi de diyor ki birliğinin hasarını 2,5 artırıyor. Bu artık neredeyse fixmen oldu. 2,5 birlik hasarını yani ikinci beceri ve üçüncü beceri Kara Gelgit'in sağladığı çift saldırı halinin tetikleme ihtimalini %10 artırıyor arkadaşlar. Yani burada tekrardan çift saldırı haliye gelebiliyor. Çift saldırı hale gelmesi bir okçu komutanı gerçekten inanılmaz bir şeydir arkadaşlar. Ve buradan da birliğin alınan hasarını 2,5 azaltıyor arkadaşlar. 4. yıldızımız bu da gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Ve burada 5. yıldızımızda Kara Gelgit artık Belove'nin zırhını azaltmaz. Kara Gelgit artık Belove'nin zırhını azaltmaz. Ancak gücünü fazladan 30 artırıyor. Yani bu komutanı kullanıyorsunuz. Tabii ki 5-5-1-1-1 kullanabiliyorsunuz. 5-1-1-1-1 kullanabiliyorsunuz. Ama burada 5. kademede yani 5. kademede burada verdiği Kara Gelgit artık Belove'nin zırhını azaltmaz. Ancak gücünü fazladan 30 artırıyor. Abi 30 güç bu komutana ne anlama geleceğini gerçekten artık tatmin bile edemiyoruz. Yani bir komutanı böyle biz hep diyoruz ya birinci yıldız 5 olsun, ikinci yıldız 5 olsun, üçüncü yıldız 5 olsun ama buradaki bu komutanın yani 5. yıldızı neredeyse hepsine bir yana 5. yıldızı da bir yana olsun. Yani Belove'yi kullanmak istiyorsunuz bu komutanı da yavaş yavaş zamanla fullleyeceksiniz.
He abi, başka bir hafta, başka bir ay, başka bir sene sonra belki komutanlar gelecek. Bu oyunlar böyle. Strateji oyunlarda sürekli böyle olacak, komutanlar gelecek. Ve bir komutanı fullleyene kadar başka bir komutanı da fullleyebilirsiniz. Özellikle Age of Empires Mobile daha fazlasıyla altın kafa size veriyor her gün neredeyse. Hatta eğer ki VIP olmadıysanız seferden ve diğer saire şeylerden. O yüzden komutanların fulllemesi de pek zor bir iş değildir daha doğrusu. Hiç zaman harcamadan ben neredeyse mulağımı fullledim. Sadece altın kafa ile ve hiç paket alamadan o komutanlardan. O yüzden Belovia gerçekten inanılmazdır ve okçunun neredeyse kat kat değerini daha yükseldi. Ve bu komutanı tabii ki denemesini tekrardan yapmak istiyorum açıkçası. Belovia, Fatih Sultan Mehmet ve e, Atilla ile bir bakalım bunlar da beraber nasıl çalışacak. Ama bu komutan gerçekten değer mi değmez mi bilmiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bir bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu komutanların hakkında. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Okçular bu komutanı bekleyebiliyor ve gerçekten tadını çıkartabiliyoruz tekrardan eskisi gibi. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.